Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz 600 bin TL parası olan bir yatırımcımızın bize göndermiş olduğu 6 adet tarlanın incelemesini tek tek yapmıştık. Seri halinde 6 adet video çekmiştik. Bu 6 adet çekilen videonun özeti ve parsellerin yorumlanması, hangi parseli satın alacağımızın belirlenmesiyle ilgili özet bir video olacaktır arkadaşlar. Şimdi bize gelen parseller Çanakkale Biga'da, Savaştepe Mahallesi'nde, İlyas Alan'da, Çeşme Altında, Kırklareli Babaeski Nacak'ta, Kırklareli Pınarhisar Sütlüce'de ve yine Çanakkale Biga Örtülce mahallesinde olan 6 adet parsel incelemiştik. Bunların her birinin detayları, parsellerin incelemesi, orada bir tarla alırken dikkat etmemiz gereken hususlar olarak kadastro yolları nedir? Onları kontrol ettik. Piyasa fiyatı uygunluğu nedir? Ona baktık. Arazi eğim durumlarına baktık ve önümüze çıkan incelemeleri yaparken işte nüfus yoğunluğu olan bölgelere baktık. İlçe merkezinde olan yerimiz de vardı. Köy nahiyesine yakın yerlerde olan tarlalarımız da vardı. Bunları değerlendirdik. Merkezi yapılaşmaya yakınlık, uzaklık cihetinden de olayları inceledik, ele aldık. Kiminin kadastro yolu vardı, kiminin kadastro yolu yoktu. Bu minvalde de inceledik ve metrekare büyüklüğü olarak yapılaşma şartına haiz ya da değil, bunları kontrol ettik. Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan parsellerin de yapılaşma şartlarına baktık. Bununla ilgili il özel idare sayfalarına ulaştık. Köy yerleşik alanlar içerisine giriyor mu girmiyor mu bu parsellerimiz, onları inceledik. En nihayetinde de fiyat bulduk. Hangi parsellere nasıl bir teklif götürebiliriz? Parselimizin fiyatı yüksek mi, ucuz mu, alınabilir mi, alınamaz mı noktasında bu kriterler ışığında, bu kriterler dahilinde parsellerimizin her birini videolarda detaylıca inceledik arkadaşlar. Şimdiki videomuzda ise bir özet yapacağız. Biz Savaştepe mahallesindeki ekranda görmüş olduğunuz bu parselimize baktığımızda buranın metrekare satış fiyatı bize 315 TL'den gelmiş. Bölgesel yapılaşmaya yakın, ilçe merkezine yakın bir yer demiştik ve birçok yapılaşmanın ortasında, lokasyonunda, ana yola da yakınlığı, aynı zamanda da ekim dikim yapılır, buradan da cüzi bir miktarda olsa bir gelir elde edilir tarzında olaya yaklaşarak birçok parselimizden hem piyasa fiyat uygunluğu noktasında hem de bu merkezi lokasyonlu olmasından dolayı ilerleyen süreç içerisinde imara özelliğini diğer parsel incelemelerinde de söylemiştik. Hatırlarsanız burada bir parselimiz gelmişti. Buranın metrekare fiyatı 300 TL idi. Bizden istenen 315 lira idi ama burayla ilgili burası dedik hem ana yola daha yakın hem merkezi yerleşkeye daha yakın hem çay, dere vesaire tarzındaki hizmet kanalına yakınlığından dolayı da bir tık buradaki parselimizden daha iyi konumda ve bunun fiyatı 300 liraysa bunun da fiyatı metrekare fiyatı 200-250 lira fiyat teklif edebiliriz demiştik. Şimdi burası o incelediğimiz parsellerden burası için şunu söyleyebiliriz. Diğer parsellerden bir tık öndeydi arkadaşlar. Çünkü bizim yatırımcımızın amacı neydi? Bir tarla alırken de alım amacını belirlememiz gerekiyordu. Yatırımcımız 3-5 yıllık bir vade içerisinde ben burayı tekrar satacağım, iyi bir getiri elde etmek istiyorum tarzında bir düşünceye sahip idi. O düşünce minvalinde de diğer parselleri incelediğimizde burası yine öbür parsellerin önüne geçiyordu. Piyasa uygunluğu ve bunun yanında da gelecekte imara açılması durumu söz konusu olursa burası daha iyi değerlenebilir. Diğer parsellerin içerisinde ilk imara açılacak parsel bu diye olaya bağlamıştık arkadaşlar. Biz bütün bu parsellerin incelemelerini yapıyorduk. Şimdi diğer parselimize bakalım, İlyas Alan'a. Bakın arkadaşlar, bu parsel metrekaresi 250 TL istenmiş. Metrekaresi 200 lira gibi bir fiyat bulmuştuk. Bu Savaştepe'ye göre köy merkezlerine uzak bir lokasyonda, daha kırsal, daha geç yapılaşma şartları oluşabilecek ve bölgedeki fiyatlar ne kadar artarsa burası da o kadar artabilecek bir yer diye söylemiş idik. Savaştepe'ye nazaran baktığımızda imara girme potansiyeli oradaki Savaştepe'deki parselimiz kadar yüksek değerli olmadığı için her ne kadar da fiyat
makul olsa da, piyasa uygunluğu olsa da bu 594 nolu parselimiz elimizde alım olarak bir imkan olarak karşımızda dururken onun yerine bunu almak çok doğru bir karar olmayacaktır arkadaşlar. Yine bununla beraber Çeşme altındaki parselimize baktığımız zaman burasını zaten otomatikman eleyebiliriz arkadaşlar. Merkezi lokasyona yakınlık var, köy yerleşkesine yakınlık var. Ancak 467 lira metrekaresine fiyat istenmiş, bölgeyi araştırdığımızda hatırlarsanız 250 TL civarında bir fiyat buraya biçmiş idik. Dolayısıyla neredeyse iki katı bir fiyat isteniyor. O yüzden bunu direkt eliyorum arkadaşlar. Hiç incelemeyi almama bile gerek yok. Kırklareli Babaeski Nacak'taki bu parselimize de gittiğimiz zaman bu parselimizin de hemen üstünde bir parsel vardı. 250 liraya satılıyordu metrekaresi, hatırlayın. Ben demiştim ya da şurası metrekaresi 300 liraya satılıyordu. Bir parselimiz vardı. Burada ise metresine 350 lira istemiş. Ben bu parsele şu teklifi götürürüm dedim. İşte 200-250 lira bunun metrekaresine teklif edebilirim. Ya da burada bir 2000 metrekare civarında, burada 3000 metrekare civarındaki olan parsele benim elimdeki para 600 bin lira civarında şeklinde buraya teklif götürürüm. Burayı almaya çalışırım demiştik. Dolayısıyla bunu da bu şekilde fiyatının yüksekliğinden dolayı direkt eleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki parselimize geçtiğimizde ise yine bu parselimizin merkezi lokasyona yakınlığı Nacak nahiyesine göre daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu görüyorum. Nacak'taki yakınlık kadar burada bir yakınlık yok. Bir nevi İlyasalan mahallesindeki tarlama benziyor. Bölgenin fiyatı ne kadar artarsa bu da o kadar artacak. İmara açılacak alan içerisinde değil ve fiyat olarak da baktığım zaman metrekaresi 300 lira istenmiş. Piyasada 300 lira civarlarına eder demiştik. Kadastro yolu olan bir parsel idi bu parselimizde. Fakat bunu da biz yatırımcımızın isteğine, alım amacına göre incelediğimizde yine Savaştepe'deki 594 parsel imara açılma potansiyeli sebebiyle buradan yine ön plana çıkıyor. Şimdi inceleyeceğimiz parsel boyutunda baktığımızda Sütlüce mi, Savaştepe mi dediğimizde Savaştepe yine önümüze çıkıyor iyi bir parsel olarak arkadaşlar. Bu incelediğimiz parsellerin içerisinde. Tekrar Çanakkale Biga Örtülüce'ye geldiğimde buradaki parselim de yine aynı şekilde arkadaşlar merkezi lokasyonlara uzak, kendi tarlasının değerlendiği miktarda değer kazanacak zaman içerisinde. Kadastro yolu değildi burası hatırlarsanız. Arka tarafında bir kadastro yolu e, vardı. Bir alt parselinde şurada bir kadastro yolu vardı. Bu kadastro yolundan da gerekirse geçit hakkı alarak burayı kullanır demiştik. Ve fiyat boyutunda da baktığımızda buraya metrekaresi 421 lira istenmiş. Bizim bulduğumuz fiyatsa 200 lira idi. Bölge emsallerine göre baktığımızda aynı benzer nitelikteki tarlaları kıyasladığımızda 200 lira anca eder diye bir fiyat çıkartmıştık buraya da. Dolayısıyla fiyatı yüksek olduğu için bunu da otomatikman eliyorum. Şimdi bu özeti geçtikten sonra arkadaşlar Savaştepe'deki hepsinin içerisinde en değerli parsel niteliğinde diyebileceğimiz gelişim özelliği yani gelişime en açık ve en çok değer kazanabilecek nitelikteki dediğim bu parseli tekrardan inceleyeceğim. Daha önce hazırlamış olduğum videomu izleyen arkadaşlar varsa kanalımda mevcut arkadaşlar. Tarla yatırımı yaparken dikkat edilecek noktalar hususunda bir tarla yatırımı yapacaksanız imar bilgisi üzerinde olmadığı için arsalar gibi üst ölçekli planlarda hangi alana giriyor, bir kısıtlama alanına mı giriyor, bir gelişme alanına mı giriyor? Benim alım amacıma göre bu parselin kısıtlama alanına mı girdiğini ya da amacıma uygun bir alana mı girdiğini kontrol etmem gerektiğini söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Atlas Gov.tr var arkadaşlar. Burada Atlas Basic uygulaması dediğimiz kısmı işaretlediğimizde karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Buraya arkadaşlar e-devlet şifrenizle önce kayıt oluyorsunuz. Burada kayıt olduktan sonra arkadaşlar bu Atlas sitesini açıyoruz. Atlas sitesinde arkadaşlar veri ekle bölümünden şuradan örnek olarak göstereyim. Girdiğimizde bakın burada İller Bankası'nın projeleri, hali hazırları,
imar planları, yapılmış ortofoto çalışmaları, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 1/100 binlik çevre düzeni planlarını buradan buluyoruz arkadaşlar. Bizim bölgemiz, inceleyeceğimiz yer Çanakkale, Biga ilçesinde olduğu için biz buradan geliyoruz Balıkesir Çanakkale 1/100 binlik haritasını göster dediğimizde buraya ekliyor sayfayı. Haritayı buraya atıyor. Kırklareli, Babaeski ve Pınarhisar'da iki parsel incelemiştik ayrı ayrı. Ben onu da örnek olarak görebilmek açısından buraya indirdim arkadaşlar. Buradan eksi artı şeklinde işaretlediğiniz zaman artıya bastığımda Aydın, Muğla, Denizli'nin haritasını bana buraya indirecek arkadaşlar. Bu haritayı indirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi TKGM'den parsel sorgusuna aynen giriyorsunuz arkadaşlar. Parsel sorguda nasıl giriyorsak o şekilde giriyoruz. Ben girdim, parselim burada. Bakın Balıkesir Çanakkale. Buradan planı açıp kapatıyorum görebilmeniz açısından. Şeffaflık ayarlarını buradan yapabiliyorum. Biraz görünür olsun diye bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan bakın planım geldi. Benim parselim burada. Biga merkez ilçe burada. Bu plana ben baktığım zaman arkadaşlar benim tarlamın, almayı düşündüğüm tarlamın hangi alanda kaldığını tespit edebiliyorum. Ne yapmış olduk? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamasına girmek suretiyle çevre düzeni planına ulaşmış olduk. Belediyesinden de gidip bakabilirsiniz. Ama bilgisayar başından ulaşayım bakayım derseniz de bu şekilde anlattığım tarzda işlemi yaparak siz de bu 1/100 binlik planlara ulaşabilirsiniz. Şimdi bu haritayı gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil, sarı, kahverengi, mor, işte pembe renkler var. Ve burada çizgiler var. Ne bileyim yuvarlak yuvarlak daireler var. Bunlar ne anlama geliyor dediğimizde plan lejantına bakmanız gerekecek arkadaşlar. Ben kısaca bir özet geçeyim burada. Koyu kahverengi ile görmüş olduğunuz yerler arkadaşlar köy yerleşkeleri. Eski merkezi yerleşkeleri kastediyor. Sarı alanlar konut gelişme alanlarını kastediyor. Yeşil alanlar burada şu üçgen işaretini gördüğümüz yerler orman alanları. Şu yuvarlak işaretle çevrili yerler tarımsal niteliği korunacak alanlar. Görmüş olduğunuz yerler işte çay, dere, nehir, akarsu onları gösteriyor. Buradaki kesikli çizgiler bu bölgenin altında yeraltı suyu olduğu ya da bu bölgede sulama yapıldığını gösteriyor bize arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz hızlı tren hattı arkadaşlar. Şurada zaten karayolunu bir şekilde görebiliyorsunuz. Karayollarının haricinde ara bağlantı yollarını görüyorsunuz. Daire içerisinde görmüş olduğunuz bu yerlerde kırsal yerleşik alanları ifade ediyor. Bunları biz artık baka baka ezberledik arkadaşlar. Siz nasıl yapacaksınız? Buradan gelip burada plan notlarına ulaştığınız zaman arkadaşlar lejantına haritamızın plan notuna lejantını açtığımız zaman bakın burada Balıkesir Çanakkale planlama bölgesinin 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının lejantını görüyoruz. Orada bu pembe renkli görünen alanımız vardı. Bakın burası kentsel servis alanıymış. Mor ile görünen yerler sanayi alanlarıymış arkadaşlar. Sanayi ve depolama bölgesiymiş. Yine buradan bakalım. Bakın tarım alanını gördüğünüz gibi açık yeşilin üzerinde küçük yuvarlaklar. Şunlar. Sulama alanı kesikli çizgilerle gösterilen yerler. Sulama alanları. İşte burası demir yolu şu şekilde gösterilmiş. Tarlamızın ilanında da tren yoluna, hızlı tren yoluna yakın, çevre yola yakın, ana yola yakın diye ifadeler var idi. Bunların hepsini ilandaki bilgilerle buradaki bilgileri de teyit edebiliyoruz. Burada plan lejantlarını nasıl bulurum dediğimizde arkadaşlar, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sayfasına direkt girebilirsiniz. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde imar planları, çevre düzenleri planlarından 1/100 bin ölçekli planları açtığımızda nereyi inceliyoruz arkadaşlar? Balıkesir Çanakkale'yi. Balıkesir Çanakkale'de burada arkadaşlar alt sayfasında plan hükümleri, bu bölgedeki yapılaşmanın şartları neler olacak? Plan açıklama raporu ve lejant dediğiniz zaman direkt karşınıza bu sayfa çıkıyor arkadaşlar.
Neyi de öğrenmiş olduk arkadaşlar? Atlas Gov.tr'yi kullanarak benim tarlamın 1/100 binlik çevre düzeni planında nereye geldiğini görüyorum. Burası nerede kalmış? Sulama alanının içerisinde tarımsal nitelikli bir alanın içerisinde kalmış. Ben 6 parselin içerisinde en iyi parsel olarak piyasa fiyat uygunluğu, Biga ilçe merkezine yakın konumda, yani bir nüfus yoğunluğu fazlalığına da sahip. Bununla beraber ana yola yakın, hızlı tren hattına yakın, sulak bir alanda. Burayla ilgili ne demiştik hatırlarsanız? İlk plan açılacak bölgenin içerisinde kalır demiştik. 1/100 binlik planı görene kadar arkadaşlar. Şu yorumu yapmıştık hatırlarsanız videomuzda. Çok fazla köy yerleşkesi var etrafında. Burası da ilçe merkezi olduğu için kısa zaman içerisinde imar planları yapılabilir. Nüfus hızla artış gösterebilir ve bu bölgeler planda konut alanı olarak ya da sanayi alanı olarak ihtiyaç dahilinde açılabilir demiştik. Ancak buradaki 100 binlik planı gördüğümüzde bizim buradaki bu düşündüğümüzün olması biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Bunun sebebi şu: üst ölçekli planlara bakmamızın ana amacı benim tarlamın ilerleyen zaman içerisindeki planlama sürecinde hangi alanda kaldığını görmek. Şimdi bakın, şurada bir bölge olmuş olsaydı, hatta şurada yapılaşmalar var. Planı şöyle biraz şeffaflaştıralım. Gördüğünüz gibi yüksek katlı konutlar yapılıyor arkadaşlar. Neydi sarı olan yerler? Lejantıma bakıyorum. Kentsel gelişme alanlarıydı. Gördüğünüz gibi yüksek katlı binalar yapılmaya başlanmış. Buradaki belirlemiş olduğu 100 binlik plana göre belirlenmiş olan bu kentsel gelişme alanında amacına uygun bir şekilde konut alanı olarak imara girmiş. Bakın, şu bölgede kalabilirdi benim yerim. Bu bölgede gördüğünüz gibi neydi? Sanayi ve depolama alanlarıydı. Ne yapmış? Burada da sanayi ve depolama alanlarının olduğunu görüyoruz. Eskiden belki üst ölçekli planlardan bağımsız bir şekilde yapılaşmalar mevcut, yapılaşmalar olabiliyordu arkadaşlar. Ancak şimdi yeni zamanda mevcut üst ölçekli planlardan ne alan ne amaçla ayrıldıysa o alanlar, o amaçla 1/1000'lik uygulama imar planları yapılıyor arkadaşlar. Misal bu bölgede olabilirdi. Bu bölgemiz neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Burası kentsel servis alanıydı. Yani ben burada şehrin ihtiyaç duyduğu neyse, bakın, araziyi görüyorsunuz. Şöyle. Şu Savaştepe merkezmiş arkadaşlar. Savaştepe'nin büyüme alanını bura olarak belirlenmiş. Kentsel servis alanı. Aslında gördüğünüzde buralar bir maden ocağı gibi. Herhangi bir şey yapılmayacak gibi görünüyor. Ancak üst ölçekli planlamada arkadaşlar burası kentsel servis alanı ilan edilmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Savaştepe'nin ihtiyaç duyacağı okul, hastane, konut ya da ticari olarak ihtiyaç ne duyuluyorsa buradaki planlamayı buna göre yap diyor. Yani ben bu alana giren bir dağlık arazi içerisindeki tarlaya denk gelseydi, kesinlikle ve kesinlikle piyasa fiyatlarıyla da uygunluğuna bakıp buranın hiç gözünün yaşına bakmadan alımını gerçekleştirirdim arkadaşlar. Sebebi, ilerleyen süreç içerisinde dediğim gibi artık buraya bir imar gelecek. Benim tarlam 1 liraysa 10 lira, 20 lira, belki de 100 lira fiyat olacak zaman içerisinde diyebilirdim. Bizim parselimize dönecek olursak arkadaşlar, biz burayı imara açıldığında aynen buradaki gibi bir alana denk gelir, isabet ederse ben burada voleyi vururum. O yüzden de 3-5 yıllık vadede sen burayı al. Belki de o zamana kadar imar çalışmaları gelir başlar. İhtiyacın olmazsa beklersin, ihtiyacın olursa da yine de değerinde ederinde satarsın düşüncesiyle burayı önerecek idim. Ancak ve ancak şu anki pozisyonda bakmış olduğumda burada da buranın bir pirinç tarlası olarak kalacağı, sulama alanı olan ve tarımsal niteliği korunacak diye üst ölçekli planda belirlenmiş olan bu yerin, o videomuzda da belirttiğim gibi, tarımsal nitelikli alandan çıkartılmasına muhalefetlerin çok olacağı, sulama alanında kaldığı
çeltik tarlası yani özel bir ürün arazisi olması hasebiyle de bu alanın da tamamen tarımsal nitelikli korunacak alan olarak bırakılacağı ve bu şekilde de kullanılmaya devam edeceği, yine diğer tarlalarım gibi bölgede bu tarla fiyatları ne kadar artarsa benim tarlamın da o kadar artacağını, yani taşıdığı özelliklerden dolayı ekstrem bir beklenti içine girmemem gerektiğini de burada görmüş oluyorum arkadaşlar. Bu açıdan da baktığımızda arkadaşlar, ben burada sürpriz bir gelişme olur, 1'e 10, 1'e 100 kazanırım tarzında bir beklenti içerisine girmesem de diğer incelemiş olduğum tarlalara nazaran baktığımda ilçe merkezine hiçbiri yakın değildi arkadaşlar. Nahiyeye ve köylere yakındı. Hiçbiri ilçe merkezi kadar nüfusun yoğun olduğu yere yakınlığı yoktu. Bazı tarlalarımız köy yollarının üzerindeydi. Köy yollarına cepheydi. Ama burada ana yollar mevcut, ara yollar mevcut ve etrafta çok ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Bunların hepsi göz önüne alındığında arkadaşlar, ben yine diyebilirim ki bu parsellerin içerisinde alacaksan öbürlerini değil, bu tarlaya yatırımını yap. Çok büyük bir beklentiye girme. Olursa sürpriz bir gelişme olur. İhtiyaç dahilinde bu tür durumlarda arkadaşlar, eğer yeni konut alanları açılacak yer bulunamazsa mecburen tarımsal nitelikli arazilerden ufak ufak alınmak suretiyle imara açım da gerçekleşebilir. Tabii bu ne zaman olur arkadaşlar? Ancak bu ancak ilçenin büyüyeceği, gidebileceği başka bir alan kalmadığında merkeze en yakın yerlerden bir imara açılma durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, bunu da söyledikten sonra arkadaşlar, bir tane de Tekirdağ Kırklareli'ndeki yerlerimizden birine bakalım. Pınarhisar'da bir yerimiz vardı. Sorgula dediğimizde bu ekranı kapatabiliriz. Parselimiz geldi arkadaşlar. 350 TL fiyat verilmişti. Biz 250 TL metrekaresine fiyat eder demiştik. Hatırlayın. Şimdi ben burada arkadaşlar biraz uzaklaştığımda gördüğünüz gibi Sütlüce köy yerleşkesinin sınırlarını görüyorum. İlla ki buralarda imar planı vardır. Fakat köy yerleşkesinin dışına çıktığım gibi yine arkadaşlar, bakın görmüş olduğunuz gibi ufak ufak yuvarlak daireler ve açık yeşil tonu. Burası tarımsal nitelikli bir arazide. Şu parselimiz Meray'dı hatırlarsanız. Burasını da yeşilliğinden dolayı orman alanı olarak ayırmışlar. Yani orman alanı illaki ormanla bitişik olmasına gerek yok. Burada da böyle bu parselin tamamını orman alanı olarak ayırabiliyor. Bakalım şu ne anlama geliyormuş? Yine burada bir ana karayol geçecekmiş arkadaşlar. Buranın plan notlarına da ben nereden bakabilirim arkadaşlar? Trakya bölgesindeki planı hazır açmıştım arkadaşlar. Bakın burada bütün lejantların, bütün ifadelerin, simgelerin, renklerin, taramaların ne anlama geldiğini lejantta gösteriyor arkadaşlar. Biz Pınarhisar'ı inceliyorduk. Kırklareli Pınarhisar'da E18 ile E19'un tam birleşiminde kalan bir yermiş. Pınarhisar Sütlüce'deki yerim de benim Çanakkale Biga Savaştepe'deki tarlam gibi tarımsal niteliği korunacak alanın içerisinde kaldığını görüyorum. Orası sulama alanında, burası sulama alanında değil. Bakın burada bir yüksek gerilim hattı da olduğunu görüyorum ben. Elektrik hattı da geçiyormuş burada. Yine burada ilçe sınırları, işte karayolları, bunların hepsini haritadan görebiliyorum. Peki bizim Kırklareli Babaeski'de bir yerimiz vardı. Ona da bakalım. Kapattım parselimi. Biraz uzaklaşıyorum arkadaşlar. 100 binlik haritam yüklendiğinde yine benim bu tarlamda gördüğünüz gibi tarımsal niteliği korunacak alanın içerisinde kalıyor. Bütün parsellerimizi tek tek inceleyebiliriz arkadaşlar. Çanakkale Biga'da örtülüceyi incelemiştik mesela. Yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bu da tarımsal niteliği korunacak alanın içerisinde kalıyor. Sulama alanları burada bitiyor. Sulak alanın dışında imara açılma noktasında
şuradaki sulak alana nazaran arkadaşlar bir tık daha erken açılır. Çünkü sulak arazileri tarımsal niteliği koruma noktasında biraz daha korurlar. Öncelikli olarak kullanım amaçlı olarak tarımsal nitelikli kullanılmasını isterler arkadaşlar. Burada haritada görmüş olduğunuz bütün dediğim gibi arkadaşlar simgeleri lejantına bakarak anlayabiliyorduk, görebiliyorduk. Ne var ne yok. Oradaki geçen ifadelerin ne olduğunu bakın şu oklarla geçen bir şey göründü burada. Bu da bir boru hattı imiş arkadaşlar. Bu tarlanın videosunu çekerken ya da diğer tarlanın videosunu çekerken biz sanki bir 570 metrekare boru hattı geçen tarla bulmuş idik. O tarlanın boru hattının nereden geçtiğini ona göre ben o tarlanın fiyatı da uygundu. O tarlayı alıp almama noktasında da bir yatırım çeşidi olarak buna karar verebileceğimi de söylemiştim orada hatırlarsanız. Üst ölçekli planlarda baktığımızda da boru hatlarının, elektrik hatlarının, tren yollarının, hızlı tren buradan gidiyormuş mesela. Buradan yine bir karayolu geçiyormuş. Şu görmüş olduğunuz Z işareti gibi giden yerinde enerji nakil hattı olduğunu buradan lejantına bakarak anlayabiliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer parselimiz hangisiydi? Çeşme altında bir yerimiz vardı. Oraya da bakalım. Biraz uzaklaştığım zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da tarımsal niteliği korunacak arazi olarak karşımıza çıkıyor. Yine buradan doğalgaz boru hattı geçiyormuş. Sanıyorum bu tarlamızın incelemesindeydi. Çünkü doğalgaz boru hattı nasıl geçiyor, ona göre parselin içinden geçtiği şekil bizim için önemli diye konuşmuştuk o videomuzda. Burada da boru hattı buradan geçiyor. Demek ki bizim tarlamızı o tarlamızda dikine bir tarlaydı bu şekilde. Tamamen ortadan ikiye bölüp geçiyor. Onun da açıklamasını yapmış olalım. Orada şunu söylemiştim. Ben bu boru hattının nereden geçtiğini net olarak tespit ettikten sonra bu tarla eğer kullanılabilecek mahiyette bir yer kalıyorsa alır kullanırım. Yoksa hiç bulaşmam demiştim. Bu öğrendiğim bilgi ışığında o tarlaya bulaşmamam gerektiğini de anlamış oldum arkadaşlar. Demek ki o yüzden fiyatı uygun. O yüzden vatandaş elinden çıkartmaya, satmaya çalışıyor. Kamulaştırma bedelini almakla uğraşmak istemiyor. Geri kalan kısmının da bir işine yaramayacağını düşündüğü için de bir an evvel satıp kurtulayım düşüncesinde imiş. Biraz uzaklaştığımız zaman bakalım bölgede başka bir şey var mı? Burada daha büyük ormanlar var. Burada bir orman alanı var. Burada bir orman alanı var. Gördüğünüz gibi genel hatlarıyla enerji nakil hattı buradan geçiyor. Doğalgaz boru hattı böyle böyle bu şekilde geçiyor. Bunları da görmüş oluyoruz. Evet, bir tarla değerlemesini de arkadaşlar anlattığım şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde bir çalışmanın neticesinde biz hangi parseli alacağımıza kanaat getiririz. Bizim arsa ve tarla yatırımı arkadaşlar düşünüldüğü gibi kolay, basit işlemler değil. Bu konuyla alakalı biz buraları incelerken her ince nüansa bakmaya gayret ediyoruz. Ne kadar çok inceleme detayımız olursa bizim için o kadar sağlıklı veri ve sağlıklı bilgi ortaya çıkmış oluyor. Yanlış yatırım yapmayı önlemiş oluyoruz ve mevcut döneler ışığında daha doğru kararlar vermemizi sağlıyor bu araştırmalar arkadaşlar. Siz de bu şekilde bir danışmanlık hizmeti almak isterseniz bana ulaşabilir, benimle irtibata geçebilirsiniz. Tarla yatırımları için yapmış olduğum bu örnek çalışma aslında sizler için derlediğim bir arsa uzmanı nasıl çalışıyor, nelere bakıyor, karşısına gelen olayları nasıl yorumluyor, hangi kıstaslara göre karar veriyor ve bu kararı verirken de kendi içinde tarlaları birbirine göre nasıl fiyatlama yapıyor, bunları örnek olarak anlatmak ve göstermek istedim arkadaşlar. İşimiz henüz bitmedi arkadaşlar. Şimdi bir de yatırımcımız için bizim önerebileceğimiz bir parselimiz var. O parselimizi yatırımcımıza sunmaya geldi. Videomuzun ilk başlangıcında belirttiğimiz gibi yatırımcımızın 600 bin TL bir bütçesi var idi. Biz bu 600 bin TL bütçesine ilişkin olarak
arsaya yetmeyeceğini düşünerek kendisi tarlaya bakmış idi. Tarlaları bize göndermişti. Biz de 6 tarlasının incelemesini yaptık. Bunların içerisinde en uygununun Savaştepe'yi alması noktasında kanaat getirdik. Kendisine bu şekilde bir yorum yaparak Savaştepe'yi almasını önerisinde bulunacaktık arkadaşlar. Bununla beraber danışmanlık hizmeti içerisinde sadece bu şekilde mevcut kendi gönderdiği yerlerin incelemesi değil arkadaşlar. Bizim de dikkatimizi çeken, bizim de aynı paraya daha iyi, kendisine daha güzel bir getiri sağlayabilecek nitelikte, daha üstün özelliklerde benzer bir yer varsa, bu tarla da olabilir, arsa da olabilir. Bunların önerisini de yapabiliyoruz. Yine danışmanlık hizmetimizin kapsamında arkadaşlar. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz yer Kayseri'de, Kocasinan ilçesinde 196 adet 3 parsel. Burası arkadaşlar temiz imar parseli, tarla değil. Terkleri yapılmış, 18 uygulaması görmüş. Bir emsalli, 1750 yani 5 kat müsaadeli, emlajantlı, ticari konut, Meddede nahiyesinde yeni merkezi lokasyonun hemen dibinde. Yani ilerleyen zaman içerisinde o köyün meydanı niteliğinde olabilecek bir yapılaşmanın, imar çalışmasının hemen ikinci alt parseli diyebileceğimiz bir parsel. Bu parselimizin satış fiyatı arkadaşlar 525 bin TL. Burayı da inceleyelim kısaca. İmar planını kapattığımızda bakın görmüş olduğunuz gibi şu gördüğünüz yer organize sanayi bölgesi. 22 kilometre organize sanayi bölgesine mesafesi var. Kayseri merkeze 44 kilometre mesafede burası. Yine bununla beraber organizeye 22 kilometre mesafede olmasının faydası şu arkadaşlar. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ciddi oranda büyüyor. Büyümesinden dolayı da Kayseri merkezdeki yerleşkelerde daire fiyatlarının ciddi manada artmasından dolayı organize sanayiye yakın olan bölgelerde bir yapılaşma oluşmaya başladı. Buna örnek olarak bakın şöyle gösterebilirim. Burada İncesu ilçemiz var. İncesu ilçemizde bir TOKİ'miz vardı. Yine Kayseri Organize'ye 14-15 kilometre mesafede burası. Bakın şurada sadece bir TOKİ'miz vardı. Bundan sonra şurada bir TOKİ daha yapıldı. Sonra üçüncü TOKİ de buraya yapıldı. Dolayısıyla bu TOKİ'leri destekleyen en büyük unsur Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın olması. Yine bununla beraber bu batıya doğru, güneybatıya doğru olan güzergahtaki 14. kilometre. Yine buradan geldiğimizde arkadaşlar İncesu'ya bağlı Süksün ilçemiz var. İlçemizde de yine TOKİ yapıldı arkadaşlar. Bu TOKİ'nin de yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi OSB'nin ihtiyaç duymasından dolayı. Benzer nitelikte de bizim Meddede nahiyemizde buraya 22 kilometre merhalede olduğu için ve burada üretilecek dairelerin satış fiyatları Kayseri merkezdeki dairelerin satış fiyatlarına nazaran daha uygun olabileceği ve buranın Kayseri'nin bir mahallesi olması, günde 4 tane Kayseri'den otobüsün gelmesi, aynı zamanda burası görmüş olduğunuz yer arkadaşlar, şu yolumuz Ankara yolu, bu yolumuz da Kayseri-Samsun yolu. Yani Kayseri'nin Karadeniz'e açılan yolu. Bu yolun Samsun'a giderken Yozgat üzerinden geçiyor. Yozgat'ın da Yeni Fakıllı, Şefaatli olsun oralardan her yarım saatte bir aracın geçiyor olması, ulaşımın kolaylığı, toplu ulaşım imkanlarının olması, ana caddeye buraların yakın olması, yine görüldüğü gibi merkezi yerleşkeye, lokasyonlara çok yakın bir noktada ve hemen inşaata başlanacak mahiyette bir yer olması hasebiyle arkadaşlar, müşterimizin bize göndermiş olduğu tarlalardan daha cazip, daha mantıklı bir yatırım ve kendi bütçesine de uygun bir yatırım olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ben burada ne yapıyorum? Yine danışmanlık hizmeti kapsamında müşterime şunu diyorum. Senin alacağın yerler tarla. Burası imar parseli. Tarlanın üstüne imar ne zaman gelecek belli değil. Burası zaten imarı gelmiş ve buraya 5 kat konut imarlı yani orta ölçekli bir konut imarı gelmiş. Bir emsal az bir emsal değil arkadaşlar. Bu arsamız 688 metrekare. Bu da şu demek.
Yaklaşık olarak 1000 metrekare brüt inşaat alanı çıkar. 100 metrekareden 10 adet 2 artı bir daire çok net bir şekilde yapılabilir. Bununla beraber imarlı arsalarda anlatmıştım hatırlarsanız. Emlejantlı bir yer burası. Emlejant şunu söylüyor bize. Burada hem ticari hem konut, sinema, tiyatro, otel, lokanta, banka, bürolar, çok katlı mağazalar, sosyal ve kültürel tesisler, kamu tesisleri gibi her türlü ticaret kullanımları ile çok katlı konutlarda yapılaşmaların yapılabileceğinin mesajını vermiştik. Merkeze yakın, yine Kayseri küçük bir il değil. Diğer incelemiş olduğumuz illere nazaran baktığımızda daha büyük bir il. Nüfus yoğunluğu önemli bir etkendi. Kayseri'deki nüfus yoğunluğu da buralara kadar hızlı yapılaşmanın sirayet edebileceğini gösteriyor. İki tane ana yola yakınlık vardı. Çanakkale Savaştepe Biga'daki incelediğimiz yerde ana yola yakınlığı ön plana çıkartmıştık. Bu da yine ana yola yakın bir merhalede arkadaşlar. Çok uzak bir noktada değil. Görmüş olduğunuz gibi Samsun yoluna ve aynı zamanda da Ankara yol ayrımına, Ankara yoluna da yakın bir merhalede bir yer. Herhangi bir şekilde dediğimiz gibi terki yok. Otel yapımına da müsait. Niye burada bu emlajantlar verildi arkadaşlar? Bölgede bir yeraltı sıcak su kaynağı olduğu tespit edildi. Yaklaşık 85 dereceden su çıkıyor arkadaşlar burada. Ankara yolunun devamında Nevşehir Kozaklı ilçesi var. Kozaklı termalleriyle meşhur. Yine Yozgat yolunun ilerisinde Bahariye dediğimiz yerde de 47 derece sıcak su mevcut. Yine kaplıca turizmine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bizim burada da yer altında 85 derecelik su bulunması da bu bölgede ilerleyen zamanda buranın konut değil, ticari amaçlı otel olarak bile kullanılabileceği mesajını bize veriyor. Tarlaya imarın ne zaman geleceğinin belli olmaması, gelecek imarın ne olması, imar geldiğinde 18 uygulamasının ne zaman yapılacağının belli olmaması ve bununla beraber imardan sonraki verilecek yapılaşma şartının ne olacağı ve bu yapılaşma şartında buradaki gibi ticari konut imarlı aynı zamanda otel yapımına da müsait olabilecek bir arsa olup olmayacağı, diğer şehir merkezlerinin Kayseri'ye nazaran bir tık daha nüfus olarak düşük olması gibi etkenleri göz önüne aldığımızda bütçemize de uygun olan bu şekilde bir imar parseli almak oradaki tarla yatırımını yapmasına nazaran kendisine daha büyük bir fayda sağlayacak. Buranın satış hususunda da daha hızlı satış göreceği aşikar arkadaşlar. Çünkü tarlada dediğimiz gibi birçok belirsiz soru var ama arsada bu soruların çoğu cevap bulmuş durumda ve bu bölgede tarlanın satışı mı arsanın satışı mı daha hızlı olur dediğimizde fiyat bölge raiçlerinde verildiği sürece kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar arsa satışı tarlaya nazaran daha yüksek olur. Bir diğer husus da tarla yatırımı yapmayı düşündüğümüz bütçemize uygun olarak 10 dairelik bir arsa bulduğumuzda ilerleyen zaman içerisinde buranın belki de kat karşılığı verilebilme durumu bile söz konusu arkadaşlar. Örnek veriyorum, Türkiye'nin her yerinde hemen hemen %20-25'ten aşağıya kat karşılığı verilebilecek bir yer yok. Ne kadar tenha, ne kadar uzak olursa da olsun. Burası %25 ile değerlendirildiğinde 10 dairelik yerde 2,5 daire getirisi olur. 2,5 daire getiri demek arkadaşlar. Bugün şartlarıyla konuşuyorum. 100 metre bir daire 1,5 liraya satılacak olursa bu arsanın geri dönüşünden size bugünün şartlarıyla aşağı yukarı 3,5-4 milyon lira civarında bir gelir elde etme durumu söz konusu olur. Burada kat karşılığı cihetinde olaya baktığımızda bugün yarın hemen kat karşılığı verilir durumu burada söz konusu olmaz arkadaşlar. Kat karşılığı arsalar genelde merkezi lokasyonlara yakın yerlerde olur. Ancak burada organize sanayi bölgesinin hızlı büyüyor olması, Süksüne kadar bu TOKİ'lerin gelmiş olması, ilerleyen süreç içerisinde de buraya o tür sürpriz gelişmelerin olabileceği noktasında bize bir işaret olarak karşımıza çıkar. İşte bu minvallerde olaya baktığımızda arkadaşlar biz incelemiş olduğumuz 6 tarla içerisinde Savaştepe'yi seçmiştik ama Savaştepe ile de bunu kıyasladığımızda burada bizim yatırımcımıza önerimiz şu: oradaki tarlayı alıp ekilir dikilir alanda ne zaman imar geleceği ya da nasıl bir çalışma ya da fiyatlarının nasıl artış göreceğini bilmediğim bir durumdaysa buradaki gibi bir imar parseli arsa satın al. Bu arsayı satın almanın neticesinde de
daha iyi kar elde edebilirsin. Ya da satmak istediğinde, ki düşüncesi öyleydi, 3-5 yıl içerisinde ben burayı satmak istiyorum dediğinde de burayı diğer tarlalara nazaran daha hızlı satar arkadaşlar. Çünkü tarlalarda bir belirsizlik var arkadaşlar. Arsalarda artık her şey netleşmiş durumdadır. Alım amacını belirlemiş kişilere buraları satmak daha net, daha hızlı, daha kolay olur arkadaşlar. Yani arkadaşlar, biz burada bizimle iletişime geçmiş olan yatırımcımızın sadece kendi yerlerini inceleyip bilgi vermek değil, hangisine karar vermesi gerektiği noktasında yardımcı olmanın yanında kendisinin bütçesine ve alım amacına yönelik olarak bildiğimiz daha iyi getiri sağlayabilecek bir yer var ise onu da önermek suretiyle yardımcı oluyoruz. Şu an yatırımcımızı arıyoruz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam Ertuğrul Bey. Nasılsın Serdar Bey? İyiyim sizi sormalı. Hamdolsun, ben de iyiyim. Müsaitliğin nasıl? Müsaitim şu anda. Tamam. Şimdi Üstad, senin gönderdiğin yerlerin hepsini inceledim. Bunlarla ilgili olarak eee, bir video da çektim aslında. Hem de bir eğitim videosu ve danışmanlık hizmeti noktasında faydası olsun diye. O videoyu sana göndereceğim. Ben kısaca bir özet geçeyim. Bu arada sana bir şey danışayım. Bu görüşmemizi videoda yayınlayabilir miyim? Öneri sunacağım. Videonun özetini yapacağım sana. Bunu videoda yayınlamam senin için sakınca olur mu? Şu anki konuşmayı mı? Evet. Sorun değil tabii. Tamam. Yani en azından nasıl bir işlem yapıyoruz bir örnek olarak oraya atayım istiyorum. Güzel de bir çalışma oldu. Farklı farklı şeyler de çıktı. Ondan dolayı senden de bir onay alarak bu işlemi yapayım istedim üstad. Tabii tabii yani sonuçta siz bana burada yardımcı oluyorsunuz. Ben de hani yardımcı olabiliyorsam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Serdar Bey. Rica Evet. ederim ne demek. Üstadım, şimdi senin yerlerini inceledim. Bu yerlerimizle ilgili Çanakkale Biga Örtülücü'deki yerimiz aşağı yukarı 300 bin lira, oraya bir fiyat istemişiz. O 300 bin lira civarlarında ediyor. Buraya 421 lira fiyat istenmişti herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Orası bölge fiyatına baktığımızda 300 lira civarında bir rakam yapıyor. Yani o fiyatı olarak bölge piyasasından biraz yüksek. Onun haricinde bu 40, Oraya sanırım 550 bin istiyorlardı ama. yok, fiyat olarak demiyorum. Ben metrekare fiyatı boyutunda bakıyorum olaya. Tabii tabii evet Ha, evet. Yani şey yani ilan fiyatı he, şeydi. ilan fiyatı. Şimdi o zaten videoyu gönderdiğim zaman sen videoda bütün detaylarını, niye istemediğimi ya da niye olmaz dediğimi daha net bir şekilde göreceksin üstad. Hı hı. Çeşme altında bir yerimiz vardı. Metrekaresine 467 lira istemişler Biga'da. Burası 250 lira civarlarında, zaten piyasada satışta olan yerler var. Yani benzer nitelikte daha güzel yerlerde öyle bir yer var. O yüzden Çeşme altında öyle eledim. Baba eski Kırklareli'ndeki yer. Nacak'taki yerimiz vardı ya. Orası da metrekaresi 354 lira fiyat istenmiş ama bölgede 250 liraya kadar yer var üstad. Anladım. İlyas, Yani aslında ben sana birazcık böyle hep şeyleri atmışım. Karavana ya, yerlerdir. karavana olmayan yerler de var işin içerisinde. Evet. Bu Biga İlyas alanındaki yerde 250 lira istenmiş ama 200 lira civarlarında anca eder diye oraya da notumu almışım. Yani %20 falan bir pazarlık payı var Aşağı aslında. yukarı, yani oradaki ilan fiyatlarında şey çok önemli değil. Vermiş olduğu fiyatın üzerinden illaki bir pazarlık payı vardır. Özellikle bu tarlalarda, arsalarda bir tık yukarı yazarlar zaten. Ama Evet bölgede tabii doğru. Haha, şeyi koymak için değil mi? Yani zaten insanlar bunu şey tabii, yapacak. bölgede şöyle bir durum var. Örnek veriyorum. Arsa tarlada bu daha çok olur. Bir tık yukarıda olur. Yani bir Hı hı. pazarlık yapıldığında o bölgede daha uygun yerler alınabilir. Aynı ürün bile daha uygun alınabilir. Ama piyasası daha uygun yerler varsa direkt zaten o ilanla görüşülmez. Direkt o ilanla görüşmeden es geçerler. Yani diğer ilanlar satılmadan, diğer yerler satılmadan bu yüksek fiyatlı yerler çok fazla cazip olmaz, yani rağbet görmez, öyle diyeyim. Bunların içerisinde üstad Sütlüce'deki yerim var. Sütlüce'deki yerinin fiyatı uygun. Pınarhisar, Sütlüce. Fiyat olarak 300 lira. Ama bu en iyi yer Savaştepe. Yani Biga'daki, O çeltikli olan evet, çeltik değil mi? tarlası olan yer. Sana bütün hepsi için ayrı ayrı video çektim zaten. Yani 6 parseli 6 tane ayrı ayrı inceledim.
Böyle bir video çekmeyi planladığım için bu 6 parselin hepsini inceledim. Bir de 6 parselin değerlemesini yaptım. Onu da göndereceğim. O çeltik yerin niye bizim için önemli olduğunu da şöyle söyleyeyim. Biga ilçe merkezine yakındı. Bölgede çok fazla nüfus yapılaşması vardı. Yani küçük küçük köylerin tam ortasında kalıyordu. Dedim ki burası herhalde imara girebilecek potansiyel yeri yakalamış Serdar Bey. İyi bir yer. Evet, ben de getirdim. Ya şey olarak şimdi araştırırken hani biraz daha böyle size söylemiştim hani İstanbul çevresine bakıyorum diye şey dikkatimi çekti. Bu ilanlarda hep şeyden bahsediyorlar işte bu Tekirdağ Çanakkale yolu yapılacak işte veya liman yapılacak vesaire. Hani oradan belki bir fırsat olarak değerlendirin diye iki tane karavan atmışım. Bir tanesi denk gelmiş süper. Yani Evet, evet. en O azından. Savaştepe'deki yeriniz güzel. Güzel bir lokasyondu. Yalnız orada da şu kafama takıldı. Biz bir tarlayı incelerken üst ölçekli planlara da bakarız üstad. Yani üst ölçekli planla burası koruma alanına mı giriyor yoksa tarım nitelikli alanda mı kalıyor, nerede kalıyor onu da merak ederiz. Sonra bununla ilgili ayrıyeten de bir çalışma yaptım. Üst ölçekli planda bizim çeltik tarlası birçok özelliğiyle hepsini geçti. O göndermiş olduğunuz 5 yeri geçti. Buranın önerisini size tamam bura alınabilir tarzında kafamda netleştirmiştim ama üst ölçekli planları da incelediğim zaman burası sulama alanı içerisinde tarımsal nitelikli korunacak alan olarak karşıma çıktı. Tarım şey olarak aslında imar tarafında biraz sıkıntıya geçiyor. Evet, yani diğer tarlalarımız da öyle aslında. Hepsinin Evet, o videolarda göreceksin üstad. Onları göndereceğim. Onların hepsinde de üst ölçekli planlara baktığımda hepsi tarımsal niteliği korunacak alan. Ancak bir de bu sulama alanının içerisine giriyor. Yani bir yerin imara açılması sürecinde bu sulama alanına giren yerler biraz daha geç çıkartırlar şeyden tarımsal nitelikten. Yani daha kıraç arazileri, marjinal tarım arazisi dediğimiz böyle buğday tarlaları diyeceğimiz, tabir edeceğimiz aşırı yerler. verimli olduğu için sanırım değil mi? Evet, Yani evet. Yani sonuçta bir özel ürün üretiyor orada, pirinç üretiyor vesaire üretiyor. Sulak araziler tarımsal nitelikli o direkt kurak arazilere nazaran daha getirisi yüksektir onların. Yani onlar daha değerli olur, daha da o çabuk yüzden daha değerlenir. geç şey çıkar anladım. Evet, ama imara girmesi hasabinde baktığımızda toprak niteliği düşük olan yer, yani verimi düşük olan yer daha çabuk imara açılacak yer olarak bizim karşımıza çıkar. Amacımız da kar etmek olduğu için buradan hani ekim Hı hı. dikimden para kazanacak olsak elbette ki çeltik tarlasını tercih etmek lazım. Ama bizim amacımız işte bir getiri sağlasın dediğimizde de en iyi getiriyi bir yer imara açıldığı zaman ya da Tabii. yapılaşmaya açıldığı zaman sağlıyor. Tabii bir de anlamadığım bir iş sonuçta. Hani Evet. anlıyor olsam belki yapılabilir dediğiniz gibi ama Yapa- hani Yapamazsınız da üstad. Yani bizler de böyle yatırımlar yapıyoruz. İşte elma bahçeleri alıyoruz. Ne bileyim zeytinlikler alıyoruz ama ne gidiyoruz ne geliyoruz. Hiç onların tabii zor, bakımıyla zor yani. Evet. incelemiyoruz. Evet, onları o şekilde değerlendiremiyoruz yani. Burada da çeltik tarlasının yeri güzel, konumu güzel, nüfusa göre uygun ancak dediğim gibi sulama arazisinde kalması, tarımsal nitelikli alanda kalmasından dolayı da orayı da çok fazla önermiyorum demeyeceğim. Eğer bu 6 parselden birini alacaksan çeltik tarlasını al derim. Yani Anladım. Aralarına en iyisi. bölgenin değerlenmesi neyse kurağa göre biraz daha fazla değerlenir. En azından ilçe merkezine yakın, diğerleri köy nahiyelerine yakındı. Bu ilçe merkezine yakın olması, ana yola yakın olması, işte orada hızlı trenin geçecek olması vesaire bilmem ne bunlar Savaştepe'yi ön plana getiriyor. Yalnız ben sana bir WhatsApp'tan ilan attım. Ona bakabilme imkanın oldu mu? Oldu oldu ona baktım. Ya bayağı da aslında hoşuma gitti. Hani dediğim gibi o yani hani demiştiniz ya işte Evet, arsanın aslında bir yeri olmaz, bölgesi olmaz, yani tercihen bir yer evet, olmaz. evet, Nereye yatırım yapılacaksa aslında baktım yani bir emsali var. Gabari deniyor sanırım şeye. O yüksekliğine Haşmat olarak da 17 bir yer yerlere göre de yüksek. evet, Ne o sizin bir tane şeyiniz vardı. Videonuz vardı yine bu Melik Gazi'de falan şey yapıyordunuz. Kat karşılığı hesaplama yapıyordunuz. evet, evet. Yani evet hani aslına bakınca çok şey kârlı ama hani şeyi düşünüyorum orada da. Acaba işte burası yapılaşma ne kadar
kısa sürede şey yapar. Yani dedim ya ben size 3-5 yıllık bir Hı hı. şeyim var. Acaba onu karşılar mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben şöyle izah edeyim olayı. Tarla fiyatını aslında arsa alıyorsunuz. 10 dairelik bir arsa. Tabii. Evet Burası ya. merkeze çok yakın bir lokasyonda. Orada videoyu göndereceğim zaten size. Bu videoyu da yayınlayacağım. Organize sanayi bölgesi buraya çok yakın. 22 kilometre bir merhalede. Bizim güneybatıda İncesu dediğimiz bir ilçemiz var. İncesu'da dördüncü TOKİ'ye kadar geldiler. Yani üçüncü TOKİ'yi bitirdiler. Yine az bizim arsamıza doğru İncesu Söksün ilçesi şeyi var, mahallesi var. O Siksun Mahallesi'nde de TOKİ'ler yapıldı. Bu organize sanayi çok ciddi manada büyüdüğü için orada yapılaşma zaman içerisinde gelir. Buradaki amaç bizim bakacağımız ama ana nokta şu. 3-5 yıllık yatırım düşünceniz var ya. Burada bir tarlayı 3-5 yılda daha mı hızlı satarım yoksa bu arsayı mı 3-5 yılda daha mı hızlı satarım dediğinde bu arsayı daha hızlı satarsın üstad. Çünkü tarlanın üzerinde birçok belirsizlik var. Aynı bizim Tabii. incelediğimiz gibi işte imar gelecek mi? İmar gelirse nereye Evet. gelecek? Burası gelmiş, planları yapılmış, her şey Öyle. belli. Bir de 5 kat konut imarı verilmiş orada. Burası bir de emlacantlı bir yer. Yani oradaki em şunu söylüyor aslında. Burası hem otel, büro, çok katlı mağaza, altına dükkan, üstüne daire ya da komple otel tarzında bir yapılaşmaya uygun bir yer. Ne kadar seçenek olursa o kadar değerli. Aslında Süper. konut yerine konut artı ticari gibi bir şey mi oluyor Evet, burada? evet. Ticari artı konut ikisini beraber karmada yapabiliyorsunuz. İsterseniz sadece ticari de kullanabiliyorsunuz. Yani burada ben o çekmiş olduğum videoda göndereceğim size. Burası emlacantlı bir yer olduğu için otel yapımına da müsait. Niye bu şekilde otelin orada bizim için önemi var? Nevşehir Kozaklı olsun, Yozgat Yenifakılı olsun, Kayseri'deki Bayramacı olsun birçok kaplıca var. Bu Hı hı. kaplıcalar Ha, orada termal. termaller var. O termallerin burada da yer altında 85 derecede sıcak su bulundu. Henüz daha fiili olarak aktif çıkartılıp kullanılmaya başlanmadı. Ancak o bölgede yapılan çalışmaları biliyorum. Bizim araştırmalarımızda da 48 derecede su çıkıyordu 600 metre derinlikte. Bunların hepsi elimizde olunca o emlejantlar oraya onun için koyuldu. İlerleyen zaman içerisinde bu Kozaklı ve Boğazlıyan'a dönen yol ayrımı bu Himmet'te de dediğim yer. Yani e, Zaten Ankara yoluna vesaire de yakın. Tam şeyin orası sanırım. tam Name kavşak. testleri vesaire de var. Evet, evet, tam kavşak orası. O kavşakta olması hasebiyle hem Yozgat'a gidecek, Yenifakılı tarafına gidecek, işte Bahariye'deki kaplıcalara gidecek insanların önünü keser, hem Kozaklı'ya gideceklerin önünü keser. Burada eğer bir kaplıca çalışması yapılırsa zaten bu bölgeyi tutamayız. O yüzden zaten buradaki o otel olduğunda da mesela şu andaki değeri diyelim ki 1 liraysa otel olarak burayı değerlendireyim dediğin zaman burayı 3 lira olarak görebilirsin yani. 2,5 lira 3 lira olarak görebilirsin. Ve tarlaya nazaran da baktığında üstad satışın daha hızlı olur. Yani sen bugün tarlayı diyelim 5 yıllık süreç sonra ben hadi satacağım burayı dediğim zaman tarlaya 5 alıcı bulursak biz bu arsaya 10 alıcı buluruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü her şey belirli artık net. Yani çünkü bir de bireysel şeyden ziyade kurumsal yatırımcı da oluyor sanırım artık hani Aynen, dediğiniz aynen, şeyler olursa. aynen. Yani çünkü ticari amaçla yapacak kişiler işini bilir, ne aradığını bilir, amacını belirler. O amacına yönelik bütçesine uygun yer bakar. Buralarda da göz önüne çıkar. Yani üzerinde ne kadar arsanın fazla bir fonksiyon alanı varsa işte konut gibi, ofis gibi, otel gibi, işte hem ticari hem konut gibi altına dükkan üstüne konut gibi yapılma seçenekleri çoğaldıkça da fiyat artar buralar. Yani Yani değeri bana olur. çok mantıklı geldi açıkçası sen Aynen. siz atınca. Ben şunu da söyleyeyim. O bölgede şu anda metrekare fiyatlarına da bakabilirsin. Metrekaresi 1.000 liraya satılık olan yerler var. Buranın da Evet, metrekare fiyatı sahibinden baktım. Yine ben 690-700 civarında bir binada falan biliyorlar. evet 690-700 civarına verdikleri yerin emin olun emlacantı yoktur. Çünkü orada o bölgede imar planında emlacantı her yerde yok. Yani o bir de bunun bir artısı da şu. O görmüş olduğunuz o yuvarlak daire ada var ya. O ada Hangisi? O direkt orta taraf. orta kısım. O orta kısmın tamamının Meydan oluyor sanırım. aynen, aynen. Yani Himmet Dede'nin eski köy yerleşkesinden çıkıp yeni yerleşkeye geçtiğinde yeni meydanı işte bütün konutların, AVM'lerin ne bileyim dükkanların yapılacağı lokasyon burası olacak mesela. Ben Nevşehir Kozaklı'dan örnek vereyim size. O termallerin bulunduğu bölge ayrı.
kenarda köşede orta merkezde bir şey var. Böyle işte dükkanların, restoranların, işte ne bileyim bankaların vesairelerin olduğu bir merkezi var. İşte burası o merkeze çok yakın. Yani ikinci parsel diyebileceğimiz alt parsel. O yönden hani buradaki alacağın yerlerden Savaştepe, ama bu Savaştepe'nin karşılığında da ben sana bir tane arsa önerdim. Yani her şeyle net bir şey ve fiyat noktasında da dediğim gibi 525 lira, daha da cazip ve gelişmeye de daha açık. Bunların kazandığı kadar o da kazanır zaten. Yani bunu şöyle düşün. Tarla da olsa, burası arsa da olsa her ikisi bölgenin durumuna göre kazanacak. Burası arsa olduğu için biraz daha bir tık daha yükselecek. Buranın fiyatıyla alakalı şöyle söyleyebilirim. Her geçen gün kıymeti artıyor. İlk kazma vurulduğunda da burası çok ciddi manada değerlenir. Yine Ya bir bir öngörünüz var mı bu konuda? Mesela hani şey ben kesin olmayacağını biliyorum. Hani burada bana söz vermediğinizi de biliyorum hani onun karşılığında. Hani diyelim ki işte her şey yolunda gitti vesaire. Hani sizce buradan e, ne şey yapabilirim hani o öyle bir videonuz vardı ya hani çünkü şeyi göremedim. İşte bölgede hani şu an halihazırda bir yerleşim yok ya. İşte 10 daire vesaire veriyorsa hani burada bana sizce ne olabilir kat karşılığı veya vesaire. şöyle söyleyeyim. Bugün yarın kat karşılığı hemen bir yer verilmesi mümkün değil. Ama Tabii. 3-5 yıllık vadede bir şey olduğunda %20-25'ten aşağıya, yani iki daireden aşağıya bir getiri getirmez. Yani bunu şöyle söyleyebilirim, özetleyebilirim. Burayı 5 yıl sonra satacaksanız paranızı korur. Altına, euroya, dolara karşı korur. Daha da fazla para kazandırır. Yine aynı yapacağımız toprak yatırımı diğerlerine nazaran bir tık daha arsa olduğu için daha kıymetli olur. Bununla beraber işte o kat karşılığı sürprizini de yaparsa üstad, o zaman zaten yemede yanında yat olur yani. Öyle bir Tabii. güzel bir yatırım olur. O zaman sizinle daha fazla yer üzerine konuşmuş olurum. Aynen Benim öyle. yani, Yani burası güzel bir yer. evet, Yatırımı bir düşünün. Biraz daha araştırın isterseniz. O bölgede 700 liraya yerler var ama bu 700 liraya olan yerlerde emlajan çoğunda yoktur. İhtiyacı hı olup hı, satan vardır ama bu arkadaş da dediğim gibi yerini şu anda satılığa çıkardı. Senin gönderdiğin tarlalığına nazaran bir tık daha değerli, kıymetli olduğu için bunu da bir bak, incele istedim. bu yani hani benim de aklıma yattı aslında hani bir iki gün kadar bir şey hani o Tabii. zamana kadar işte opsiyonlayabilirsin süper olur yani biraz Tamam. araştırayım ben de. Tamam, opsiyon bende. Ben sana orayı opsiyonladım. Sen değerlendirmeni yap. Onun neticesinde bura olursa burayı veririz. Olmazsa başka yerlerle alakalı bakarız çalışmamıza. Yine Tabii. dediğim gibi gönderdiğiniz yerlerden Savaştepe en uygunu, düşünürsen de oradan Savaştepe'yi de değerlendirebilirsin. Videolardan da bakarım ben siz gönderici Hı hı. demiştiniz. Ben WhatsApp şimdi üzerinden mi atacaktınız? ben onu YouTube'a yüklerim. Bu son Ha, WhatsApp üzerinden atarım onu. Diğer videoları da. Bu son videoyu da, değerleme videosunu da atacağım. Değerleme videosunu da izledikten sonra kararını daha net verirsin zaten. Çarşamba günü size dönüş yaparım. Tamam, tamam, anlaştık Serdar Bey. Tamamdır. Çok Tamam. teşekkür ederim o zaman Çok görüşmek teşekkür üzere. ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun siz de. Sizler de bu şekilde yardım almak isterseniz benimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.